Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimin ismi Gül Pembe Yelek. Daha önce Gül Pembe hırka yapıp kanalımda yayınlamıştım. Hırkamı çok beğenen takipçilerim yeleğini de istediği için tekrar yelek olarak da örgümü çalıştım. Yeleğime yaka kısmından başlıyorum. Yaka kısmında kısa satır dönüşleri yaparken kol kısmına da model uygulayıp tüm sıralarını tarif ettim arkadaşlar. Gayet güzel oldu kol kısmında. Roba kısmını tamamladıktan sonra beden kısmını biraz düz örüp ilerledikten sonra beden kısmına da model uyguladım. Modelin her iki yüzü de gayet güzel ve temiz. Bir de benim örgülerimde kullandığım bu son ilmek işini yine ayrıntılı olarak anlatım yaptım. İlmek kapatmayı da yaptığım bu son ilmek işine uygun bir teknikle kapattım arkadaşlar. Videoda hepsini ayrıntılı olarak bulacaksınız. Büyüklüğü 2-2,5 yaşa uygun her ikisinin de tekrar hatırlatıyorum. Başlayalım şimdi hep birlikte. Kanalıma abone olup bana yorum ve beğeni yapmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler yolluyorum hepinize. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Gül pembe yelek öreceğiz. Yeleğimiz için 2 yumak ipimiz var. İpim 100 gram 250 metre olan iplerden. Diğer malzemelerimizde bir tığ lazım bize. Benim tığım 2,5 milim. 8 tane ayracımız var. 5 tane ipimize uygun düğmemiz var. Bir önceki çalışmam olan gül pembe hırkadan yelek yapacağız arkadaşlar. Sadece yaka kısmında işlemleri var. Örgümüzün beden kısmı düz hırkamda, anlatımı YouTube kanalımda yayında. Şimdi de yeleğini yapacağız. Şişimize 83 ilmek atarak başlayacağız. Ben 3 numara şiş kullanacağım. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 numara kullanabilir. Eli bol olanlar 3 numara kullanabilir. İsteyen misinalı şiş değil düz şişle de yapabilir arkadaşlar. İlmeklerimi atıp hazırladım. Şişimde 83 ilmeğim var. Bir de hırkamda anlatım yaptığım son ilmek işinin düzgün olması için yaptığım bir teknik iş var. Şehrimde bunu hemen hemen herkes, tüm hanımlar bilir. Bana da annem öğretmişti. Bu teknik işi de yine yeleğimde de tarif edeceğim. Ama size zor gelirse normal son ilmek alışı yapabilirsiniz arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi. 83 ilmekle haroşa örmeye başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra tüm ilmekleri ters örerek haroşa öreceğim. İlerliyorum. Bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Diğer ilmeklerde haroşa örmekten başka şimdilik bir işlem yok. Sıra sonundayız. 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri haroşa örüyoruz. Son 2 ilmek kalınca bu ilmekleri örmeden sağ yöndeki şişime takıyorum. Örgünün düz yüzünü çeviriyorum. Örmeden taktığım 2 ilmeğe şişimi takıp ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmek eksilmiş oldu. Eksilen ilmeğin yerine sağ yönde
ilmek dolayacağız. İlmek dolarken dikkat etmemiz gereken şey, ipimizi düz yüzden ters yüze doğru şişimizin üzerinden atarak doluyoruz arkadaşlar. Daha sonra sıradaki ilmeği haroşa örüyoruz. Sağ yönde bir tane kenar ilmeği, bir de doladığımız ilmek var. Daha sonraki ilmekler haroşa. Devam ediyorum. Örgünün ipi başladığımız kısma, bu kısma 7-8 ilmek kalarak anlatıma devam edeceğim. İlmekleri haroşa örerek ilerliyorum. Sol yönde 8 ilmeğimiz var arkadaşlar. Yine 2 ilmeğimiz kalıncaya kadar ilmekleri haroşa örüyoruz. İki ilmeğimi örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Örgüyü ters yüze çeviriyorum. 2 ilmeğime şişimi takıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Yine bir ilmek eksildi. Eksilen ilmeğin yerine ilmek dolayacağız. Ters yüzdeyiz. İpimiz bu kısımda. Biz düz yüzden ters yüze doğru şişimizin üzerine bir ilmek atıyoruz. Daha sonra diğer ilmekleri yine haroşa örüyoruz. Görüntümüz böyle olacak arkadaşlar. Çoğaldığında ise hırkamızda duruşu gibi olacak. Ters yüzden devam edip yine son ilmek işine anlatım yapacağım. Ters yüzdeyiz. Yine 2 ilmeğimiz kalıncaya kadar ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Doladığımız ilmek ve kenar ilmeğimiz kalınca şişimizde, ikisini de örmeden sağ yöndeki şişe takıyoruz. Çeviriyoruz. Düz örüyoruz ve yerleştiriyoruz. Daha sonra ilmek dolayacağız. Örgünün düz yüzünde ip olmayan kısımda dolama şeklimiz düz yüzden ters yüze doğru arkadaşlar. Sadece ama yönlerine dikkat edeceksiniz. Devam ediyorum. Bu kısımda yine anlatım yapacağım. Sol yöndeyiz. Devam ediyoruz haroşa örmeye. İki ilmeğimiz kalınca doladığım ilmeği ve kenar ilmeği örmeden şişime taktım. Örgünün ters yüzünü çevirdim. 2 ilmeğimin içinden şişimi takıp ikisini birlikte düz örüp şişimden çıkarttım. Yine ilmek dolayacağım. İpin olduğu kısımdayız. İlmek dolama şeklimiz düz yüzden ters yüze doğru. Daha sonra ilmekleri yine haroşa örerek devam ediyoruz. Şimdi ilik yeri açma mesafesine kadar sıralarımı tamamlayacağım arkadaşlar. Anlattığım gibi
Bu son ilmek işini de yaparsanız bir sorun olmayacaktır. İlik yeri anlatımıyla devam edeceğiz. Yeleğimizde 3. çizgi haroşadayız. Örgümüzde sol yöndeyiz. Sol yönde şişimde 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. Şimdi ilik yeri açacağız. Diğer yüzde de 1, 2, 3 çizgi haroşamız var. İlik yerini 2 sırada açacağız arkadaşlar. 8 ilmeğin 2 tanesini haroşa örüyorum. 6 ilmeğim kaldı. 6 ilmekten ilk ikisini şişime alıp ikisini birlikte haroşa ördüm. Bir ilmek eksilmiş oldu. İlik yerinin ilk sırası. Devam edip diğer ilmekleri 2 ilmeği haroşa örüp doladığım ilmeği ve kenar ilmeğini şişime takıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Kenar ilmeği ve doladığım ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerine bir ilmek dolayıp 1, 2 ilmek haroşa örüyorum. Şişimde 4 ilmeğim var. 4 ilmekten sonra bir önceki sırada 2 ilmeği birlikte ördüğümüz ilmeğin hizasındayız. İlik yeri için bir tane ilmek dolayıp ilmeklerimi haroşa örerek devam ediyorum. Açmış olduk ilik yerini arkadaşlar. Bir dahaki ilik yerini de 12 çizgi haroşa veya 13 çizgi haroşa ile açabilirsiniz. Tercih size kalmış. Daha fazlası birazcık bana çok uzun geliyor. Bir de açtığım ilik yeri gayet güzel yuvarlak bir şekilde ve düğmeye de gayet uyumlu. Devam ediyorum. Yaka kısmında 5 çizgi haroşa olana kadar örüyorum. Yeleğimizin yaka bandında 1, 2, 3, 4, 5 çizgi haroşayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi ayrımlarımızı anlatacağım. İlk önce yazılı olarak anlatmak istiyorum. 83 ilmeğimiz var. 83 ilmeğin 15 ilmeğini ön için ayırıyoruz. Devamında 2 ilmek artma yeri. Daha sonra kol için 11 ilmek ayıracağız. Devamında 2 ilmek artma yerleri için. Arkası için 23 ilmeğimiz var. Devamında 2 ilmek artma yerleri için. İkinci kol için 11 ilmeğimiz var. Devamında 2 ilmek artma yeri. 15 ilmek ikinci ön, toplamda 83 ilmek. 15 ilmeğin 8 ilmeği bant ilmeği olacak. 7 ilmeğine kısa satır dönüşleri yapacağız. Yazılı olarak da yazdım. Önler 15 ilmek, kollar 11 ilmek, arkası 23 ilmek, artma yerleri için 8 ilmek. Artma yerlerini haroşa öreceğiz. 2'şer ilmek model aralarında. Bu kısımdaki 7 ilmeğimize de kısa satır dönüşü yapacağız. Kısa satır dönüşü yaparken de modelimizin sıralarını, popcornlarımızın yapılışını anlatacağım. Başlıyoruz şimdi. Ayraçların takılışı da ilmek sayımız gibi 15 ilmek, devamında 2 ilmek, 11 ilmek kol, devamında 2 ilmek, 23 ilmek arkası, yine 2 ilmek sağına ve soluna bu 2'şer ilmeğin artmalar ekleyeceğiz. Düz yüzlerde, ters yüzde artma yok arkadaşlar. İkinci kol 11 ilmek, yine 2 ilmek artma yeri ve son parça 15 ilmek ikinci ön. Başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeklerini ikisini birlikte örüyorum. Daha sonra düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerinden bir ilmek doluyorum. Devamında 6 ilmek haroşa örüyorum.
2, 4, 6. Kenar teknik işiyle birlikte 8 ilmek bant olarak devam edecek. 7 ilmeği ise düz öreceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek. 7 ilmeği tamamlayınca ön kısım için bir tane artma ekliyorum. Sarı ayracı alıyorum. 1, 2 ilmek haroşa örüyorum. Pembe ayracı alıyorum. Kol için bir tane artma ekliyorum. Artma ekledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek düz örüyorum. Kol ilmekleri. Bir ilmek artma ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 1, 2 ilmek tekrar haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Arkası için bir tane artma ekliyorum. Arka kısımdaki 23 ilmeği düz örüyoruz. Saymadım ilmekleri, sayısını söylediğim için. Üçüncü ilmeği örünce arka kısım için tekrar artma ekliyorum. Ayracı alıyorum. 1, 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Kol için artma ekliyorum. Daha sonra 11 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ilmeği. Bir tane artma ekliyorum. Pembe ayracı alıyorum. 1, 2 ilmek haroşa örüyorum. Mavi ayracı alıyorum. Ön kısım için bir tane artma ekliyorum. Daha sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeği şişimde bırakıyorum. Örgünün ters yüzünü çeviriyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. İpimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. Son ördüğüm ilmeği çiftli gibi yapıyorum. Daha sonra artma ilmeğini ters örüyorum. Ayracı alıyorum. Ayracın ortasındaki 2 ilmeği haroşa örüyorum. Pembe ayracı alıp kol kısmındaki 13 ilmeği ters örüyorum. 11 ilmek olarak ayırdık. 2 ilmek artma ekledik. 13 ilmeğimiz var. Tekrar söylüyorum, örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bazen yorumlardan soruyor. Bu örgülerde ters yüzde artma yok arkadaşlar. 13 ilmeği tamamladım. Ayracımı alıyorum. 2 ilmeği haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıp arka kısmın ilmeklerini de ters örüyorum.
Tamamladım arka kısmının ilmeklerini de ayracıma alıyorum. 2 ilmeği haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Kol kısmının ilmeklerini ters yüzden örüyorum. Ayracımı aldım. 2 ilmeği haroşa ördüm. Sarı ayracı da taktım şişime. Ters yüzde ön kısmın ilmeklerinden artma ilmeğini ters örüyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Daha sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeği şişimde bırakıp örgünün düz yüzünü çeviriyorum. Düz yüzünü çevirdikten sonra son ördüğüm ilmeğimi sağ yöndeki şişime aldım. İpimi ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmeğimi yine 2 tane gibi yaptım. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. Bir tane artma ekliyorum. Sarı ayracı alıyorum. 1, 2 ilmek haroşa örüyorum. Pembe ayracı alıp kol için bir tane artma ekliyorum. Şimdi arkadaşlar kol kısmındaki ilmekleri modelimizin sırasına göre öreceğiz. Hırkamızda ön kol ve arkaya model uygulamıştık ama yelekte sadece kol kısmına model uygulayacağız. Artma ilmeğimden sonra ilmeklerimi ters ve düz olarak örmeye başlayacağım. İlmeklerimi hesapladım. 3 ters 1 düz örmemiz lazım ama bu ilmekten sonra 2 tane ters öreceğiz. Modelimizin ortalı olarak denk gelmesi için 1-2 ters ilmekten sonra bir düz ilmek öreceğim. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek ters öreceğim. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 1, 2 ilmek ters örüp artmamı ekleyip kol kısmındaki ilmekleri modele göre ayarlamış oluyorum. Başladığım gibi 2 ters ilmekle bitirdim. Ayracı alıyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıp arka kısım için bir artma ekliyorum. Daha sonra arka kısmın ilmeklerini düz örerek devam ediyorum. Kısa satır dönüşlerini tarif ederken modelimizde tüm sıralarını anlatmış olacağım modelimizin. Ayracımıza gelince arkası için tekrar ilmek ekliyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Kol için artma ekliyorum ve kol ilmeklerinde yine modele uygun şekilde örmeye başlıyorum. 1, 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1, 2 ilmek ters örüp ilmekleri tamamlayıp bir tane artma ekliyorum. Pembe ayracı alıyorum. 1, 2 ilmek haroşa örüyorum.
Diğer ayracı alıyorum. Ön kısım için bir tane artma ekliyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra çiftli gibi olan ilmeğimize gelince şişimi soldan sağa doğru ilmeğin içinden takıp düz örüp şişimden çıkarıp yerleştiriyorum. Sol yöndeki ilmeklerden bir ilmek daha örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeği şişimde bırakıyorum. Örgünün ters yüzünü çeviriyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ipimi yine örgünün ters yüzünden düz yüzüne doğru atıp ilmeği 2 tane gibi yapıp ön kısmın ilmeklerini ters örüyorum. Mavi ayracı alıyorum. 1, 2 ilmek haroşa örüyorum. Pembe ayracı alıyorum. Ters yüzden kol kısmının ilmeklerini modelimize göre örmeye başlayacağız. İlk 3 ilmeği düz öreceğiz arkadaşlar. Artma ilmeğini çevirip düz örüyorum. Devamında 2 ilmek daha düz örüyorum. Ters ilmeğe gelince örgünün düz yüzünü çeviriyorum. Bu ilmeğimize popcorn yapacağız. Şişten itibaren sayıyorum. Sıraları 1, 2, 3 sıra. 3. sıranın ilmeğini tığıma takıyorum. Bir tane ilmek alıyorum. 2 ilmek boyu kadar uzatıyorum. Bir tane tığımın üzerine ilmek doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha örüyorum. Tığımda 3 ilmek oldu. Tığıma doluyorum 4 ilmek. Daha sonra bir kez daha örüyorum. 5 ilmek olunca hepsini birlikte topluyorum. İlmeğimi sağ yöndeki şişe takıp örgünün ters yüzünü çeviriyorum. Popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte şişime alıp ters örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek daha düz örüyorum. Ters ilmeğe gelince yine düz yüzü çeviriyorum. Tığımı alıyorum. 1, 2, 3 sıra sayıp bir ilmek alıyorum tığıma. Bir tane doluyorum. Tekrar bir ilmek daha örüyorum. Tığımın üzerine dolayıp bir ilmek daha örüyorum. Tığımda yine 5 tane ilmek var. Hepsini birden toplayıp ilmeğimi sağ yöndeki şişe takıyorum. Çeviriyorum. Ters yüzden ikisini birlikte ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ters ilmeğe gelince örgünün düz yüzünü çevirip 1, 2, 3 sırayı sayıp tığımı takıp bir ilmek takıyorum. Tığımın üzerine doluyorum. Yeniden bir ilmek daha. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Bir ilmek daha. Toplam 5 ilmek. Hepsini birlikte topladık. İlmeği şişimize takıp yerleştirdik. Daha sonra popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeğini ikisini birlikte ters ördük. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kol ilmeklerini modele göre örüp popcornlarımı yapmış oldum arkadaşlar. Ayrıca alıyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Arka kısmın ilmeklerini ters örüyorum. Bu kısımda ilmekleri tamamlayıp bu kısımda anlatmaya devam edeceğim. Arka kısmın ilmeklerindeyiz. Örüp tamamlıyoruz. Ayracı alıyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum.
ikinci kol ilmeklerindeyiz. Artma ilmeğimizi düz örerek başlıyoruz. Daha sonra 1 2 ilmek daha düz örüyoruz. Ters ilmeğe gelince yine örgünün düz yüzünü çevirip tığımızı alıyoruz. 1 2 3 sıra sayıp tığımızı takıp yine minik popcornumuzu yapacağız. Bir ilmek taktım. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bir ilmek daha ördüm. Yine ipimi doladım. Tekrar bir ilmek örüp 5 ilmek olunca hepsini birlikte topladım. İlmeğimi şişime takıp biraz sıkılıyorum. Daha sonra ikisini birlikte ters örüyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Örgüyü çeviriyorum. İkinci popcorn için 1 2 3 sıra sayıp tığımı takıyorum. İlmeklerimi tamamlıyorum. 5 ilmek olunca topluyorum. İlmeğimi şişime takıp sıkılıyorum. Yerleştiriyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Örgüyü çeviriyorum. Üçüncü popcorn için sıralarımı sayıp tığımı takıyorum. Bir ilmek taktım. Tığımın üzerine doladım. Tekrar bir ilmek daha yeniden dolayıp son ilmeği de örüp 5 tane olunca topladım. Şişime taktım. Popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters örüp örgümü yerleştirdim. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Kol ilmeklerini tamamladım. Pembe ayracımı alıyorum. 1 2 ilmek haroşa örüyorum. Sarı ayracı alıyorum. Ön kısmın ilmeklerindeyim. Artma ilmeğini ters ördüm. Yanındaki ilmeği de ters örüyorum. Ve ikili gibi olan ilmeğime gelince ipimi örgünün ters yüzüne atıp şişimi düz yüzden ters yüze doğru ilmeğin içinden takıp ilmeği ters örüyorum. Yerleştiriyorum. Daha sonra sol yöndeki ilmeklerden bir ilmek ters örüp şişimdeki 2 4 6 8 10 12 13 ilmeği şişimde bırakıyorum. Ölçü için sayıyorum arkadaşlar bu kısımdaki ilmekleri size. Daha sonra son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ipimi ters yüzden düz yüze doğru atarak ilmeği yine 2 tane gibi yaptıktan sonra ön kısmın ilmeklerini düz örüyorum. Ayraca gelince bir ilmek artma ekliyorum. Ayracı alıyorum. 1 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Kol için artma ekliyorum. Kol ilmeklerini modelime göre düz örmeye başlıyorum. İlmekleri tamamlayınca bir ilmek daha ekliyorum. Ayracı alıyorum. 1 2 ilmek haroşa örüp diğer ayracı alıp arkası için artma ekliyorum. Arka kısmın ilmeklerini düz örüp bu kısımda kol ilmeklerinde anlatıma devam ediyorum.
Kol kısmının ilmeklerindeyiz. Bir tane artma ekliyorum. Daha sonra ilmeklerimi modele göre düz örmeye başlıyorum. Robadan başlanan örgülerde arkadaşlar düz yüzde ilmekleriniz her düz yüzde 8 ilmek artar. Ters yüzde artma yok. Pembe ayracıma gelince kol için bir artma ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 1 2 ilmek haroşa örüyorum. Mavi ayracı alıyorum. Ön kısım için bir tane artma ekliyorum. Daha sonra ön kısmın ilmeklerini düz örüyorum. 1 2 3 ilmek örünce yine ikili ilmeğimizdeyiz. Bu ilmeğimize şişimizi soldan sağa doğru takıp içinden düz örüyoruz. Yerleştiriyoruz. Sol yönde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğimiz var. Bir ilmek daha düz örüyoruz. Diğer sıralarda da 2, 4, 6, 8 ilmek bant ilmeğinden sonraki 4 ilmeği ikişer ikişer örerek bu kısa satır dönüşlerimize devam edeceğiz. İpimi ters yüzden düz yüze doğru atıp birazcık fazla olan ipleri parmağımla çekip yerleştiriyorum. Daha sonra ilmekleri ters örüyorum. Artma ilmeğini ördükten sonra 2 ilmek haroşa olan ilmeklerimi de örüyorum. Kol ilmeklerindeyiz. Kol ilmeklerinde de sıramız ters örülecek. Devam ediyorum. Kol ilmeklerini, arkasının ilmeklerini ve ikinci kol ilmeklerini ters örerek pembe ve sarı ayracın olduğu bölümde anlatıma devam ediyorum. Pembe ve sarı ayracın olduğu bölümde ön ilmeklerindeyiz. Artma ilmeğini ters örüyorum. Daha sonra 1 2 3 ilmek ters ördükten sonra çiftli ilmekteyiz. İlmeğimizi örmek için ipimizi örgünün ters yüzüne atıp şişimizi düz yüzden ters yüze doğru ilmeğin içinden takıp ters ördük. Yerleştirdik. Sol yöndeki şişimizden bir ilmek daha ördük. Sayıyoruz kalan ilmeklerimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek. 12 ilmeği şişimde bırakıyorum. Örgünün düz yüzünü çeviriyorum. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. İpimi ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmeklerimi düz örmeye başlıyorum. Bir ilmek artma ekliyorum. Ayracı alıyorum. 1 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Kol için bir tane artma ekliyorum. Daha sonra kol ilmeklerini yine popcorn yapmak için ters ve düz ilmeklerden örmeye başlıyorum. Bu kez popcornlarımızın yerini kaydıracağız. Onun için hesaplıyoruz. Popcorn ilmeği sol yönündeki ve sağ yönündeki ilmek ters örülecek. Bu ilmeğe popcorn yapılacak ve 2 ilmek de ters örülecek. İlk sırada başladığımız gibi 2 tersle başlıyoruz. Bir düz örüyoruz. Tekrar 3 ilmek ters örüyoruz. 3 ilmek ters ördüğümüz zaman ilk yaptığımız popcorn'un hizasında olmasına dikkat ediyoruz. Popcorn ilmeğinin sağında ve solundaki ilmekler ters olacak. Tekrar bir düz ilmek, 1 2 3 ters ilmek, bir düz ilmek, 1 2
3 ters ilmek, 1 düz ilmek, 1 2 ilmek ters, 1 ilmek artma ekleyip kol ilmeklerinin örülüşünü tamamladık. Ayracımızı alıyoruz. 2 ilmek haroşa örüyoruz. Diğer ayracı alıp arka kısım için artma ekleyip arka kısmın ilmeklerini düz örmeye başlıyoruz. İlerliyorum. Bu kısımda ikinci kol ilmeklerinde anlatmaya devam ediyorum. İkinci kolun ilmeklerindeyiz. Ayracımı aldım. Kol için bir tane artma ekliyorum. Daha sonra 1 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek tersimin popcornumun hizasında olduğunu kontrol ediyorum. 1 ilmek düz, 1 2 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 2 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi ters örüp artmamı ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 1 2 ilmek haroşa örüyorum. Mavi ayracı alıyorum. Ön kısım için bir tane artma ekliyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düzden sonra ikili olan ilmeğe şişimi soldan sağa doğru takıp düz örüyorum. Devamında 1 2 ilmek düz örüyorum. Şişimde 2 4 6 8 10 ilmeğim kaldı. 10 ilmeği şişimde bırakıp örgünün ters yüzünü çeviriyorum. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. İpimi ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Mavi ayracımı alıyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum ve kol kısmının ilmeklerindeyim. 3 tane düz ilmek öreceğiz. Artma ilmeğini çevirip düz örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği de düz ördüm. Ters ilmeğime gelince örgünün düz yüzünü çeviriyorum. Tığımı alıyorum. Ve yine popcorn yapacağız. Sayıyoruz. 1 2 3 sıra tığımızı takıyoruz. Bir ilmek topluyoruz. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Yeniden bir tane ilmek, bir tane tığımın üzerine doluyorum. Bir ilmek daha örüyorum. 5 ilmek olunca toplayıp ilmeğimi şişime takıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Ters yüze popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters örüyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Yine örgüyü çeviriyorum. Bir öncekinde 4 popcornumuz vardı. Bu kez 1 2 3 4 tane olacak arkadaşlar. 1 2 3. sıradan sayıp tığımı takıp popcornumu yapmaya başlıyorum. Tamamladık. Toplayıp şişimize taktık. Bir, iki,
3 ilmek düz ördük. Daha sonra yine düz yüze çevirdik örgüyü. Bir ilmek topladım. Tığımın üzerine doladım. İkincisi ve üçüncüsü. Hepsini birlikte toplayıp şişime taktım. Popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters ördüm. 1 2 3 ilmek düz örüp dördüncü popcorn için çevirdim düz yüze örgümü, tığımı taktım. İlmeğimi alıp dolgularımı yapıyorum. Topluyorum hepsini birlikte. Şişime takıyorum ilmeğimi, ters yüzü çevirip popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters örüyorum. Daha sonra 1 2 3 ilmek düz örüyorum, ayracı alıyorum. 2 ilmek haroşayı örüyorum. Diğer ayracı alıp arka kısmın ilmeklerini ters örmeye başlıyorum. Diğer kolda da aynı şekilde 4 tane popcorn yapacağız arkadaşlar. Bu kısımda pembe ve sarı ayracın olduğu bölümde anlatma devam edeceğim. Düz ilmekler geldiği zaman düz yüzü çevirip bu koldaki gibi aynısı gibi popcorn yapacaksınız. Ön kısmın ilmeklerindeyim. Kol kısmında yine 4 tane popcorn'u ekledim. Başlıyoruz ön kısmın ilmeklerine. Artma ilmeğini ters örüyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 ilmek daha örünce ikili ilmeğimize geldik. Bu ilmeğimiz için şişimizi düz yüzden ters yüze doğru içinden takıp ilmeği dikkatlice ters ördük. Yerleştiriyorum. Daha sonra sol yöndeki şişimden 1 2 ilmek ters örüyorum. 2 4 6 8 10 ilmeği şişimde bırakıyorum. Örgünün düz yüzünü çeviriyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ters yüzden düz yüze doğru ipimi atıp ikili gibi yapıp ilmeklerimi düz örmeye başlıyorum. Bir ilmek artma ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 1 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. 1 ilmek artma ekliyorum kol için ve modele göre ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Bu kısımda ve bu kısımda artmalarımı ekliyorum. Kol, arka ve diğer kol kısmın ilmeklerini düz örerek pembe ve mavi ayracın olduğu bölüme kadar ilerleyip bu kısımda anlatmaya devam edeceğim. Ön kısmın ilmeklerindeyiz. Pembe ve mavi ayracın olduğu bölümde bir tane artma ekliyoruz. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz örüyoruz. 8 ilmekten sonra yine ikili ilmekteyiz.
Şişimizi soldan sağa doğru ilmeğin içine takıyoruz ve düz örüyoruz. Yerleştiriyoruz. Sol yöndeki şişimizden 1 2 ilmek örüp şişteki 2 4 6 8 ilmeği şişimizde bırakarak örgünün ters yüzünü çeviriyoruz. Daha sonra son ördüğümüz ilmeği sağ yöndeki şişimize alıp ipimizi ters yüzden düz yüze doğru atarak 2 tane gibi yapıyoruz. İlmekleri ters örmeye başlıyoruz. Ayracımı alıyorum. 2 ilmeği haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Kol kısmında modelli bölümde de sıramız ters örülecek arkadaşlar. Devam ediyorum sıraya. Bu kısımda pembe ve sarı ayracın olduğu bölümde anlatıma devam edeceğim. Sarı ayracın olduğu bölümdeyiz. Ön kısmı ters örerek başlıyoruz. Daha sonra ikili gibi olan ilmeğe kadar ilmeklerimizi ters örüyoruz. İlmeğimiz kendini belli edecektir zaten ikili gibi duruşundan. Bu ilmeğe gelince ipi yine örgünün ters yüzüne attım. Şişimi örgünün düz yüzünden ters yüzüne doğru ilmeğin içinden takıp ters ördüm. Sol yöndeki şişimde 2 4 6 8 10 ilmek var. 1 2 ilmek daha ördüm. 8 ilmek bant ilmeğini şişimde bırakıp örgünün düz yüzünü çevirdim. Son ördüğüm ilmeği aldım. İpimi üzerinden, ilmeğin üzerinden ters yüzden düz yüze doğru atıp çiftli gibi yaptıktan sonra ilmeklerimi düz örmeye başlıyorum. Ayracıma gelince ön kısım için yine bir artma ekliyorum. Ayracı alıyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Kol için artma ekliyorum ve kol ilmeklerini yine modele göre örmeye başlıyorum. 1 2 ters ilmekle başlıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 1 2 3 ters ilmek örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 1 2 3 ters ilmek, bir düz ilmek. Yeniden 3 tane ters ilmek, bir düz ilmek, 1 2 3 ters ilmek, bir düz ilmek. Yeniden 1 2 tane ters ilmek örüp tamamlıyorum. Bir tane artma ekliyorum. Ayracı alıyorum. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Bir artma daha ekliyorum. Arka kısmın ilmeklerini düz örmeye başlıyorum. Diğer kol kısmına kadar örüp bu kısımda kolda anlatım yapacağım. İkinci kol ilmeklerindeyiz. Artma ilmeği ile başlıyoruz. Daha sonra 1 2 ilmek ters örüyoruz. 1 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 ilmek ters örüyoruz. 1 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 ilmek ters örüyoruz. 1 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1 2
3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Ayracımı alıyorum. Tamamladım kol ilmeklerinin modele göre örülüşünü. 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Ön için artma ekliyorum ve ilmekleri düz örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek düz ördükten sonra yine kısa satır dönüşü ilmeğine gelince şişimi soldan sağa doğru ilmeğin içine takıp düz örüyorum. İlk açtığımız bu kısımda kısa satır dönüşlerini tamamladık. Şişimizde olan bant ilmeklerinin 6 ilmeğini haroşa örüyoruz. Doladığım ilmeği ve kenar ilmeğini şişime takıyorum. Örgünün ters yüzünü çeviriyorum. Kenar ilmeği ve doladığım ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Daha sonra düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerine bir ilmek dolayıp 6 ilmek haroşa örüyorum. 2 4 6 8 ilmekten oluşan bandımızın örgüsü. Daha sonra ön kısmın ilmeklerini ters örüyorum. Kol kısmında da arkadaşlar 3. modelimiz olduğu için anlatımı gerek yok. 1 2 3 4 5 tane popcorn yapacağım. Kolda arka kısmının ilmeklerini ters öreceğim. İkinci kolda da 5 tane popcorn yapıp bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Ters yüzde sarı ayracın olduğu bölümdeyiz. Ön ilmeklerindeyiz. İlmeklerimizi ters örüyoruz. Bant ilmeklerinden önce kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğe gelince ipimi yine ters yüze attım. Şişimi düz yüzden ters yüze doğru ilmeğin içinden takıp ters örüp yerleştirdim. Daha sonra 6 ilmek haroşa örüyorum. Doladığım ilmeğimi ve kenar ilmeğimi sağ yöndeki şişime örmeden taktım. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Kısa satır dönüşü ilmeklerini de tamamladık. Kenar ilmeği ve doladığım ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Daha sonra eksilen ilmeğin yerine düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerine bir kez dolayıp 6 ilmeği haroşa örüyorum. 2 4 6 8 ilmek bant örülüşünü tamamladıktan sonra ön kısmın ilmeklerini düz örüyorum. Ayracıma gelince bir tane artma ekliyorum. Ayracı çıkarabilirim artık. Çünkü tamamladık kısa satır dönüşlerini. 2 ilmek haroşa ördükten sonra diğer ayracı da çıkarıp bir artma daha ekliyorum. Modele göre kol kısmının ilmeklerini düz örüyorum. Sırayı tamamlıyorum arkadaşlar.
Sırayı tamamladıktan sonra robamızın bu kısa satır dönüşü yaptığımız kısmının nasıl durduğunu şişimi düzelterek göstereceğim. Yeleğimizin robasında yaptığımız çalışma bu şekilde arkadaşlar. Görüntüsü, yaptığımız kısa satır dönüşü gayet güzel oldu ve düzgün. Diğer yönü de aynı şekilde. Kol kısmını modelli olarak çalıştık. Ön, arka ve diğer ön düz olarak devam edeceğiz. Kol kısmında modelli olarak öreceğiz. Düz yüzde artmalarımıza devam ediyoruz. İlik yeri içinde arkadaşlar 13 veya 12 çizgi haroşa ile açacaksınız. İlik yerini unutmuyoruz. Devam edip robada yeterli ilmek ve büyüklüğe gelene kadar örüyorum. Daha sonra anlatmaya devam edeceğim. Yeleğimin robasında ilerledim arkadaşlar. Kol kısmında modelleri tamamladım. Ölçü olarak modelleri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane model yaptım. Şimdi model örmeyi ve düz örgüyü bırakıyorum. Tüm ilmeklerimi haroşa örgüye çeviriyorum. 4 çizgi haroşa örgü yapacağım. 4 çizgi haroşa örgüyü tamamladığımda ön ve kol kısmında da bize yeterli ilmek sayısı olacaktır. Santimle de ölçü vereceğim arkadaşlar. Haroşa örgüyü yaparken bu kısımdaki artmalara devam edeceğiz. Özellikle bu kısma kadar örüp söylemek istiyorum. Düz örgüyü tamamlayıp 2 ilmek haroşa olan bölüme gelince bir tane ön için 2 ilmeği ördükten sonra bir tane de kol için artmayı ekliyorum. Daha sonra koldaki ilmekleri de haroşa örmeye başlıyorum. Kolun bitiminde kol ve arka için, arka kısımda arka ve kol için ve kol ve ön için artmaları ekleyerek 4 çizgi haroşayı tamamlıyoruz. Daha sonra anlatmaya devam edeceğim. Robamızda 4 çizgi haroşayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi bant ilmeklerini ördükten sonra ön kısmı, arka kısmı ve diğer ön kısmı düz öreceğiz. Kol ilmeklerini bir tığla kapatacağız. Bu sırada önlere ve arkaya artma ekleyeceğim. Kol ilmeklerine artma eklemeyeceğiz. Örgümüzün kol kısmından yüksekliği 12,5 santim arkadaşlar. 12,5 santimle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 çizgi artma sıramız var. Kol ilmeklerinin sayısı da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57 ilmek. Önlere ve arkaya ilmek ekleyeceğim için o kısmı saymıyorum. Kenar ilmeklerini, doladığım ilmeği ve kenar ilmeğini ikisini birlikte şişime alıp örüyorum. Daha sonra şişimin üzerine bir ilmek dolayıp 6 ilmek daha haroşa örüyorum. İki, 4, 6, 8 ilmeği tamamlıyorum. Bu kısımdaki bir ilmek haroşaya kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Bu kısımda anlatmaya devam edeceğim. İlmeklerimde ilerliyorum.
Haroşa kısma kadar düz örüyorum. 2 ilmek haroşa olan bölüme gelince ön kısım için bir tane artma ekliyorum. Haroşa ilmeklerden bir tanesini örüp ön kısmın ilmeğine ilave ediyorum. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ilmek oldu. 4 çizgi haroşaya geldiğimizde de bu kısımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 çizgi vardı. 24. çizgide düz örmeye başladık. Kol kısmında ilmeklerimizi kapatmaya başlayacağız. Kapatmayı yine bir tığla yapacağım arkadaşlar. Son ördüğüm ilmeğin alt kısmından bir ilmek takacağız. Haroşa ilmeklerin bir tanesini de kol kısmına ilave etmiş olacağız. Tığımı bu kısımdaki düz ilmeğin düz sıranın içinden takıp bir ilmek alıyorum. Daha sonra tığımın üzerine bir ilmek doluyorum. İlk ilmeği örüp ördüğüm ilmeği tığımdaki ilmeklerin içinden kaydırıyorum. Yeniden tığımın üzerine bir ilmek doladım. Bir ilmek ördüm, kaydırdım. Tekrar doladım. Bir ilmek örüp kaydırdım. Yeniden bir ilmek doluyorum. İlmeğimi örüp kaydırıyorum. Tığımın üzerine doluyorum. İlmeğimi örüp kaydırıyorum. Bir tane daha doladım. İlmeğimi ördüm, kaydırdım. Tığımın üzerine ilmeğimi doluyorum. Şişimden ilmeğimi örüp kaydırıyorum. Yaptığımız ilmek kapatma işi böyle görünecek. Diğer yöne doğru, bu kısma doğru ilerleyip anlatıma devam ediyorum. Kol ilmeklerinde 3 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Aynı şekilde tığımın üzerine ipimi doluyorum. Bir ilmek örüyorum, kaydırıyorum. Doluyorum. Bir ilmek örüyorum, kaydırıyorum. Kol ilmeklerini tamamladıktan sonra bir tane de haroşa ilmeğin bir tanesini kol için örüp kaydırıp kapatıyorum. Şimdi arka kısmın ilmeklerini öreceğiz. Tığımızı bırakıyoruz. Bu ilmeğimizi şişimize alıyoruz. Daha sonra arka kısma ekleyeceğimiz haroşa ilmeğin arkasına takıyoruz bu ilmeği. İkisini birlikte düz örüyoruz. Arka kısım için bir tane artma ekliyoruz. Daha sonra diğer ilmekleri düz örerek ikinci kol ilmeklerine bu kısma kadar örüp devam ediyoruz. Bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Arka kısmın ilmeklerinde ilerledim. Haroşa ilmeklerimize kadar örüyoruz. Haroşa ilmeklerimize gelince bir tane artma ekliyoruz. Bir ilmeği haroşa örüp arka kısmın ilmeklerine ilave ediyoruz. Şimdi ikinci kol ilmeklerini kapatacağız. Yine aynı şekilde tığımızı aldık. Son ördüğümüz ilmeğin hizasından, düz kısımdan tığımızı taktık. Bir ilmek aldık. İlmek aldıktan sonra bir tane üzerine ilmek doluyorum. İlk ilmeği örüp tığımdaki ilmeklerin içinden kaydırıyorum. Tekrar ilmek doluyorum. Bir ilmek örüyorum, kaydırıyorum. Tığımın üzerine ilmeğimi doluyorum. Örüp kaydırıyorum. Yeniden
Tüm ilmekleri aynı şekilde örüp kapatıyoruz. Tığımızın üzerine doluyoruz. Bir ilmek örüyoruz, kaydırıyoruz. Çok bol veya sıkı yapmayın arkadaşlar. Tığdaki görüntüsü ilmeğimin böyle. İlmekleri kapattığım zaman da örgüyle aynı hizada kapattığım ilmeklerin genişliği. Devam ediyorum. Bu kısımda anlatıma devam edeceğim. İkinci kol ilmeklerindeyiz. Yine tığımın üzerine ipimi doladım. Örüp kaydırdım. Doluyorum. İlmeğimi örüp kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. İlmeğimi örüp kaydırıyorum. Doladım. İlmeğimi örüp kaydırdım. Kol ilmeklerini tamamladım. Haroşa ilmeklerimize gelince bir tanesini örüyorum. İlmeği kaydırıp kol ilmeklerine ilave edip kapattım. Tığımı bırakıyorum. Şişimin diğer ucuna ilmeğimi taktım. İkinci haroşa ilmeğin arkasına bu ilmeğimi takıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Daha sonra ön kısım için bir tane ilmek ekliyorum. Diğer ilmekleri düz örerek sırayı tamamlıyorum. Bu kısımdaki 8 ilmeği bant için ayırıyoruz arkadaşlar. Tamamını düz örmeyin. Sırayı tamamladıktan sonra ilmeklerimi sayıp kol altında kaç ilmek eklememiz gerektiğini hesaplayıp anlatıma devam edeceğim. İlmeklerimi hesapladım arkadaşlar. Önler 40 ilmek, arkası 73 ilmek, 40 artı 73 artı 40 toplamda 153 ilmek. 4 ilmek de kol altlarında ilave edeceğiz. 2 ilmek bir yönde, 2 ilmek bir yönde. 157 ilmekle beden kısmını öreceğiz. Ters yüzden kol altına ilerledim. Tabii ki ilmeklerim de çıktı. Alırken takıyoruz şişimize. Son 3 ilmeğimi örüyorum. Ön kısımdan 3 ilmeği örmeyi tamamlayınca kol altına 2 tane ilmek atacağız. İşaret parmağımıza ipimizi 2 kez doluyoruz. Daha sonra ilk sıradakinden ikinci sıradakini şişimize takıp ilmeği şişimize yerleştiriyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz parmağımıza. Şişimizi takıyoruz. Diğer ilmeği içinden kaydırıp eklediğimiz 2 ilmeği tamamlıyoruz. Arka kısmın ilmeklerini ters örerek diğer kol altına devam ediyorum. Diğer kol altında da ilmek atmayı anlatımı yapacağım. Aynısı aslında ama örgüye yeni başlayan arkadaşlarım biraz daha şaşırmasın diye ikinci kol altını da anlatım yapacağım. İkinci kol altındayız. İlmeklerimizi ters örerek ilerliyoruz. Eklediğimiz artma ilmeğini de ördük. Diğer ilmeği de ördükten sonra ilmek ekleyeceğiz. Parmağımıza ipimizi doladık. Yeniden yapıyorum. Doladıktan sonra kaydırdık.
şişimize taktık. Yeniden ipimizi doladık. İkinci sıradakinden ilk sıradakini kaydırıp ilmeğimizi şişimize attık. Ön kısmın ilmeklerini örmeye başlıyorum. ...157 ilmekle beden kısmında yeteri kadar uzunluğa gelene kadar devam edeceğim. Yeteri uzunluğa geldiğimde etek kısmında da kol kısmındaki popcorn modelinden uygulayacağız arkadaşlar. Düz kısmı tamamladığımda size santimle ölçü vereceğim. Başka bir işlem yok, anlatımlık. Ters yüzde ters, düz yüzde düz örgüyle devam edeceğiz. Yeleğimizin beden kısmında düz örgü bölümünü tamamladım. Şimdi model uygulamaya başlayacağız arkadaşlar. Size kol altından santimle ölçü vereceğim. Kol altından düz örgünün uzunluğu 14 santim arkadaşlar. 14 santimle beden kısmındaki 4 çizgi haroşadan sonraki haroşa çizgileri de sayarak ölçü vermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 çizgi haroşam var. Şimdi modelimin ilk sırasını uygulamaya başlayacağım. Instagram sayfamda sürekli olarak gül pembe hırkanın kolunda ve beden kısmında da model olması nasıl olur diye soranlar olduğu için, bir de yeleğini isteyenler olduğu için bu yeleği çalıştım. Beden kısmına da model uygulamayı anlatmak istiyorum. 2, 4, 6, 8 ilmek bant ilmeklerini ördükten sonra modelimiz için 1, 2 ters ilmekle başlıyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek ters örüyoruz. 1 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. Sıra boyunca devam ediyorum. Sol yönde bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Sıra sonundayım. Son olarak bir düz ilmek ördüm, devam ediyorum. 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördükten sonra 1 ilmek düz örüp daha sonra 2 tane ters ilmek örüyorum. Model kısmını sağ yönde başladığım ilmek sayılarıyla tamamlıyorum. Haroşa ilmeklerimi örüp ters yüze dönüyorum. Çeviriyorum örgüyü. Bant ilmeklerimi örüyorum. 2, 4, 6, 8 ilmek. 8 ilmek ördükten sonra 1, 2 ilmek düz örüyorum. Düz yüzü çeviriyorum. Tığımı alıyorum. Kol kısmında uyguladığım gibi düz ilmeklere modelimizi yaparak sırayı öreceğim. Bir kez doladık. Tığımızın üzerine ip alıp tekrar ördük.
Tekrar 5 dolgu yaptık. Tığımıza topladık. Şişimize taktık, ilmeğimizi çevirdik. 2 ilmeği birlikte ters ördük. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Yine düz yüzü çevirip aynı şekilde popcorn yapıyorum. Kol kısmındaki gibi sıraları öreceğiz arkadaşlar. Yeteri kadar modelli sıra olunca daha sonra haroşa çizgilerimizi örmeye başlayacağız. İkinci modelin kurulumunu da tarif edeceğim. İlk popcornları yapıp düz yüzden düz, ters yüzden ters ördükten sonra ikinci sıra modelde anlatım yapacağım. Beden kısmındaki ilk modeli tamamladım arkadaşlar. Şimdi yeniden model kurulumu yapacağız. Bant ilmeklerimizi örüyoruz. İki, 4, 6, 8 ilmeği ördükten sonra bir düz ilmekle başlıyoruz. Daha sonra 3 ters ilmek örüyoruz. Bir düz ilmek, 3 ters ilmek. Sıra boyunca devam ediyorum. Sol yönde de bir düz ilmekle bitireceğim. Ters yüzden de tüm düz ilmeklere düz yüze çevirip bu popcornlarımı yapacağım. Yeteri kadar model olduğunda size santim olarak ölçü vereceğim. Devam ediyoruz. Yeleğimin beden kısmında modelli bölümü tamamladım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model ördüm. Son modelden sonra düz yüzden düz, ters yüzden ters sıramı da tamamladım. Şimdi haroşa çizgilerimi örmeye başlıyorum. Haroşa çizgileri de tamamladıktan, ilmeklerimi kapattıktan sonra yeleğimin ölçülerini vereceğim. Model örmeyi bırakıyoruz. Tüm ilmekleri haroşa örmeye başlıyoruz. Görüntümüzde böyle arkadaşlar, çok güzel bir yelek oldu. Yeleğimizi tamamladım arkadaşlar. İlmeklerimizi kol kısmındaki gibi kapattım. Düğmelerimi diktim. İplerimi temizledim. Şimdi ölçülerini vermek istiyorum. Yeleğimizin büyüklüğü 2 yaş arkadaşlar. Genişliği 26,5 santim. Kol altından uzunluğu 22 santim. Tam boy uzunluğu 36 santim. Benim ölçülerim çok da küçük değil arkadaşlar. Bir de şişiniz eğer 3,5 numara olursa biraz daha büyük bir yeleğiniz olacaktır. Anlatımın da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.